Bu da şu demek oluyor, Türkiye'nin ihtiyacı varsa, normalde biz 2 tane yaparız normal şartlarımızda. İhtiyacı olduğu zaman biz burada günde 1 uçak bile çıkarırız, Allah ihtiyaç duymasın. Benim için en büyük challenge, en büyük zorluk şu anda bu genç arkadaşları bütün dünyanın aradığı hale gelmelerini sağlamak. Bu uçakları gençler yaptılar. TUSAŞ çok nasipli bir şirket. Şu anda en iyileri bize geliyor. GZT'den herkese merhaba. Bugün bizim için çok heyecanlı bir yerdeyiz. Ofiste değiliz, İstanbul'da da değiliz. Ankara'dayız, TUSAŞ'tayız. Karşımda TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil var. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bulunduğumuz yer beni daha iyi hissettiriyor. Kesinlikle öyle. Kanımız yanımızda. Cumhurbaşkanımız imzası da üzerinde. Dolayısıyla çok iyiyim. Burada Türkiye'nin gökyüzündeki bağımsızlığını çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. TUSAŞ'ta genel olarak neler yapılıyor? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Tabii TUSAŞ'ın en büyük varlığı şu anda mühendisleri, teknisyenleri. Bir Genelkurmay Başkanı, NATO Genelkurmay Başkanı buraya ziyarete gelmişti. Pek isimlere girmiyor sorun olmasın diye. Ağırladık onu. Sonuçta giderken son oturumda konuşurken sordu. Bundan sonraki en önemli, İngilizce söyleyeceğim, challenge'ınız nedir dedi. Dedim ki bu gençlerin dünya klasında en iyi aranan teknisyen, en iyi aranan mühendis olması. Bizim servetimiz 6.000 mühendisimiz ki çoğu genç bunların. Yaş ortalaması 30'un altında. TUSAŞ tecrübesi 4 yılcık. Bu cık söylerken böyle çok hoşuma gidiyor. Biz az tecrübeyle çok iş yapan bir ülke olduğumuzu gösteriyor. Evet. Teknisyenlerimiz 6.000 tane. Onlar da 30'un altında. Onların da tecrübeleri 4 yıl gibi. İnşallah. Dolayısıyla siz şu anda canavar gibi gençlerin, pozitif canavar bunlar. Evet. Bulunduğu bir yerde bulunuyoruz. Bu hangarımız yeni. Milli Muharebe yaptığımız hangarımız. TUSAŞ ne yapıyor? İşte Kaan başta olmak üzere Hürjet, Hürkuş, sabit kanat, bütün yelpazeyi tamamladık. Yani bir hava kuvvetine ihtiyacı olan pervanesinden başlıyoruz. Süpersonik ve süpersonikle tamamlıyoruz. Sonra TUSAŞ'ta ne var? Atak helikopteri var. Büyü geldi, Atak 2 geldi. Genel Gökbey vardı, genel maksatı. Onun büyüğü 10 tonluğu geliyor. O da yelpaze. Ondan sonra Anka'mız, Aksungur'umuz adı. 3'ü geliyor, Anka 3'ü. O da yelpaze. Evet. Gözetleme, haberleşme uydusu ve hem uzayı hem de havamızı kontrol eden bir şirkettesiniz şu an. Atak 2'den bahsettik, Atak 3'ten, Hürjet'ten. Şimdi Kaan'ın önündeyiz. Evet. Kaan 2028'de yerli motorla uçacak. 5. nesil olduğunu biliyoruz. Yerliliğinden çok bahsediyoruz. Siz neler eklersiniz başka bizim bilmediğimiz? Şimdi bu bir stratejik aset diye geçiyor. Her ülkenin hava kuvvetlerinin önemli bir uçağı vardır. Şu anda Türkiye için bu F-16. Bu geldiği zaman ki 2028'de teslimatı oluyor bunun. 20 adet hava kuvvetlerini teslim ediyoruz. Ve 5. nesil bir savaşı. Bu bizim için stratejik, ülkenin bekası için bir uçak bu. Genç arkadaşlar bunu bilirler ama ben gene söyleyeyim. Hava sahanıza yabancı bir unsur, düşman girdiği zaman uçağıyla siz ona bir uçakla ve hava savunma sistemiyle cevap vermeniz gerekiyor. Bu uçağın 5. neslin Kaan'ın özelliği yüzlerce kilometreden, tam kaç kilometre olduğunu söyleyemiyorum, söylememem gerekiyor. Yüzlerce kilometreden radarlarıyla, alıcılarıyla hem ışıklı sensörleri var hem de radar sensörü var. Bunlarla onu tespit edip yüzlerce kilometreden o bizim hava sahasına girip girmeden artık kurallara göre nasıl yapılıyorsa onu indirecek bir uçak. Peki Kaan'ın iniş sistemleri dışında daha farklı böyle yerlilikle ilgili başka çalışmalar olacak mı? Tabii şimdi biz bu uçağın bir platform diyoruz ona. Yani düşünün ki biz şimdi bir otomobili yaptık. Otomobili gençler daha çok bilirler, onu kullanıyorlar. Daha sonra uçak da kullanıyor. Gelsinler burada gösterelim aslında ama uçuramayız. Bunu duydular, gelmek isterler. Herkes gelsin. Biz herkes geliyor, gezdiriyoruz. Bütün gençleri buraya davet ediyoruz. Web sitesi üzerinden bize başvursunlar. Bu uçak da bir platform olarak yapılmış durumda. Taksi yapıyor Allah'ın izniyle. Yıl sonunda uçacak ve ama 2028'e kadar bütün unsurlarla gelişmiş olup süper kruz yapan, radarın göremediği, işte bombaları içine saklanmış, çok uzak mesafeden angaje olabilen hava ve yer hedeflerine bir uçak olarak göreceğiz. Herkesin korkulu rüyası olacak. F-16 dostlarının güvencesi ama. Evet, F-16 ile dediğiniz benziyor. Oradaki o farklar ya da benzerlikler tam ne oluyor? F-16 3 plus nesil bu. Bu 5. nesil. Arada Eurofighter vardır.
Belki bilirsiniz. Bir de Fransızların Rafale uçağı vardır. Şimdi F-18'ler, F-15'ler Amerikalıların da var mesela ama veya Rusların Su-35'leri de var. Bu onun üzerinde. Dolayısıyla Amerikalıların F-22'sine alternatif olan bir uçak. Geçen bir yorum vardı bir uluslararası yazıda. F-22 2,5 Mach yapıyor, bizimki 1,8 yapıyor. Merak etmesin 2,5 da yapar mı? Ondan sonra bir de Rusların Su-57'si var ki bunu kimseye satmıyorlar. Stratejik asetleri genelde satmazlar, Amerika'da satmıyorlar. Bir de Çinlerin şu anda J-20 diye bir uçağı var. Bir de Türklerin Kaan'ı var. Evet, Türklerin Kaan'ına Pakistan'ı duymuştuk. Onun dışında ihraç için şimdiden talepler gelmeye başladı mı? Tabii talep çok. Ama şimdi önceliğimiz 2028'de hava kuvvetlerimize 20 tane uçağı teslim etmek. Önceliğimiz kendimiz tabii ki. Bu kontratımız yani sonuçta. Yönetim kurulu kararı aldık. Bunun için malzemeleri temin ediyoruz. Her şeye temin ediyoruz ve inşallah onu teslim edeceğiz. Tabii 2028 başka bir özelliği var. Kendi motorumuzu da teslim edeceğiz. Şimdi bugün işte internette bir haber vardı, okuyordum onu. İşte Tayvan'a F-16 teslimatları gecikiyor Amerikalılar. Tayvan. Evet. Bu Çin'den dolayı komşular ya, bilmiyorum Tayvan'a gittiniz mi? Ben gittim, çok güzel bir ülke. Yemyeşil, aynı Rize'ye benziyor. Her tarafı yemyeşil. F-16 teslimatları gecikiyor. Covid'den sonra insanlara öğretme yetenekleri arttı, motorda yapamıyorlar. Şöyle bir yazı vardı. Aslında şu anda bütün dünyada bir savunma sistem ihtiyacı var. Evet. Yani bu Ukrayna-Rusya olayından sonra herkes savunmaya çok ciddi para harcıyor. Onun için kendi motorumuz çok önemli. Çok önemli. 2028'de kendi motorumuz da geliyor. O zaman tabii bu Mach sayısı da artar. Hani hızdan bahsettim ya, F-22 2,5 Mach, 1,8 Mach. Kendi motorumuzun öneminden bahsettik. Burada hani %100 yerlilik de çok önemli. Neden önemli? Yani bir ülkenin kendi ürününü kendi üretmesi, dışarıdan ya da ihraç ettiği ürün dışında ne kadar önemli? Ben yıllardan beri yöneticilik yapıyorum. Türk Hava Yolları ticari olduğu için, ticari bir yani işletme orası. Tabii orada da bizim uğraştığımız, değil ettiğimiz diğer hava yolları uçuş haklarıydı. Dediğim ya, yerli savunma sistemlerinde çok önemli. Neden? Karşı ülke vermiyor. Türk Hava Yolları'nda da benim yöneticilik dönemim var. Ticari bir ilişkilerde genelde bunu çözmek o kadar zor olmuyor. Ama savunma olunca bu o ülkenin işine gelmiyor ve size vermiyor. Çok meşhur burada tecrübelerimiz oldu firmalarla ilgili. Bunun olsun, Hürriyet'in olsun, diğer uçakların olsun. Bizim bir 18 Mart sevdamız vardı ya, Allah nasip etti, Allah'a şükür olsun. Onlar gerçekleşti. 1 Mayıs töreniyle de Cumhurbaşkanımız bunu onurlandırdı burada. Ama biz çok uğraştık. Şimdi Allah göstermesin, Türkiye bir savaşa girse bizim tahminimiz odur ki hayat çok daha zorlaşır. Yurt dışı vermez. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ben ortaokulda bir gençtim o zaman. Ambargoyu çok iyi hatırlıyorum. Türkiye kocaman bir ambargo uygulandı Amerika tarafından, bütün Avrupa tarafından. Dolayısıyla savunma sistemleri %100 yerli ve milli olmak zorunda. %100. Bu şu demek oluyor. Türkiye içinde üreteceksiniz bunu. Ülkenin ihtiyacı olduğu zaman uymayacaksınız. Öyle oluyor. Amerikalılar da Soğuk Savaş zamanında, Ruslar da Soğuk Savaş zamanında mühendisler, teknisyenlere uymadı. Biliyoruz. Ben üniversite Michigan'da okudum. O zaman genç mühendis olanlar Michigan'da benim hocalarım da anlatırlardı. Yani NASA'da uyumazdık diyorlardı. Dolayısıyla yerli olmak zorunda. Başka bunun çıkışı yok. Ama yerli yapmak için de aslında tabii know-how geliştirmeniz gerekiyor. Fırlatma koltuğu. Kaan'da fırlatma koltuğu İngiltere'den geliyor, motorlar Amerika'dan geliyor, bir aktif side-stick var. İspanya'dan geliyor, gerisi Türk bunu uzatın. İnşallah onları da halledeceğiz. Bu da şu demek oluyor, Türkiye'nin ihtiyacı varsa, normalde biz 2 tane yaparız normal şartlarımızda. İhtiyacı olduğu zaman biz burada günde 1 uçak bile çıkarırız. Allah ihtiyaç duymasın. Milli Muharip uçağımız birden çok taksisini yaptı. Hürriyet Atak-2 uçtu. Şimdi ise hayalet uçak olarak bilinen Anka 3'ün uçurulması bekleniyor. Doğru. Bu güzel taksilerini haberi yapıyor.
Ne zaman alacağız? Şimdi tabii bizim kararımız da olmuyor. Ve şimdi bu taksi yapmak demek herhangi bir uçak yaptığınız zaman Anka 3'te bir uçak. Tabii her ne kadar çok iyi tasarlasın, çok iyi mühendislikler, her şey iyi olsa bile önce piste çıkarıyorsunuz, önce yavaş yavaş götürüyorsunuz, sonra hızlandırıyorsunuz. Bir rejected take-off dediğimiz bir olay var. Yani tam uçak, Anka 3. geçerli bu insansız olsa bile, tam uçacak, yerden kesilecek, tak diye motorları susturuluyor ve fren ediyor ve duruyor. Bu rejected take-off yaptıktan sonraki ilk taksi yapışta uçuyorsunuz. Biz şu anda rejected take-off'ları yapıyoruz Anka 3'te. Gene hala gün veremiyorum ama gün sayıyoruz. Yakın sürede diye bekliyoruz o zaman. Peki biraz özel olacak ama şimdi Kaan'ın da önündeyiz. Hiç böyle bir iş bittiğinde, onu gördüğünüzde duygulandığınız oldu mu? Şöyle oluyor, ilk motor çalıştırması, ilk taksi yapması, ilk uçması bizi ağlatır yani. Ağladınız mı? Ben tam bunu merak ediyordum. Yaşımızın ne olduğunu hiçbir önemi yok. Gencecik arkadaşlar da ağlar, bizim yaşlılar da ağlar. Bu sevinç ağlaması oluyor. Ama tabii şimdi ben olayım, çalışanlarımız olsun, pırıl pırıl genç mühendislerimiz, bayan erkek teknisyenlerimiz var burada. Tabii biz alıştık bunlara. Yani buraya gele gide buraya yaşaya alışıyoruz. Gözümüz alıştı ona. İlk ortaya çıktığı zaman, yani birleştiği zaman böyle tabii tuhaf yapıyordu bizi. Şimdi yapmıyor çünkü alıştık ona artık. Artık uysallaştık buna beraber. İnşallah. Ama 2028'de seri üretim başlayınca mutlu olacağız. Amacımız aslında TUSAŞ olarak bunları yapmak değil. Amacımız bunları hava kuvvetlerimize teslim etmek. Hürriyetimizi 2025'te teslim ediyoruz. Atak 2'mizi ki Apache veya Mi-28 Rusların ve Amerikalıların uçağı, o helikopterler Atak onlara tekabül ediyor. Onları teslim edeceğiz. Aslında bizim için önemli olan tabii teslimat. Ama normalde insanız biz de tabii. İlk uçuşlar, ilk motor çalıştırmalar, ilk başarılar insana dokunuyor. Evet. Anka 3 ile ilgili bir sorum daha var. Bu düşük görünürlük için boya malzeme uygulaması yapılacak mı? Tabii. Şimdi yani genç arkadaşlar siz bunu öğrenmişsiniz muhakkak tabii. Bir uçağı görmek için ve Anka 3 için de geçerli, helikopter için belirli uzak mesafeden onu radyo dalgalarıyla, elektromanyetik dalgalarla görebilirsiniz. Onu çünkü ışıkla görmeniz mümkün değil. Mesafeler yüzlerce kilometreden bahsediyoruz. İşte ona elektromanyetik dalgayı gönderiyorsunuz. Bunu yüzeyine çarpıyor ve geri geliyor. Geri gelince de siz onun geri gelen sinyallerden nerede olduğunu anlıyorsunuz. Füzeniz kilitliyorsunuz, vuruyorsunuz. Ama bizim kanımızı vuramazlar Allah'ın izniyle. Şimdi bu uçakların Anka 3'ün geçerli, burada Kaan için de geçerli. Geometrisi normal uçaklardan farklı oluyor. Ben uçak mühendisiyim. Uçak yaparken aerodinamik hava etrafından geçiyor ya. Ama bu hava çok hızlı geçiyor, öyle hafif geçmiyor. Hızlı geçince de büyük kuvvetler meydana geliyor. Onun için zaten böyle 30 ton, 40 ton uçak havada onun için kalıyor aslında. Onun için o şeklini biz mesela en gençlerin bileceği su damlası gibi yaparız. Su damlası yukarıdan düşmeye başladığı zaman aerodinamik kuvvetler, yani havanın kuvvetleri onu bir damla haline getirir. Ön tarafı yuvarlaşır, kuyruk tarafı da sivrileşir bunun. Onun için biz böyle yuvarlak güzele isteriz ki aerodinamik olarak iyi olsun. Fakat bu uçaklarda, görünmeyenlerde keskin kenarlar, keskin yüzeyler koyarız. Bu keskin yüzey koyduğunuz zaman o su damlası kadar kaliteli aerodinamik yapıyı oluşturamıyorsunuz. Onun için biraz daha fazla motor gücü gerekiyor. Yani bu hangi İngilizce trade-off oluyor bu. Trade-off'unu yapıyorsunuz. Onun için yüzeyleri burada işte Kaan'ı görüyorsunuz. Anka işte öyle keskin yüzeyler, düz yüzeyler. Dolayısıyla dalga geldiği zaman başka yere gitsin. Yuvarlak olursa başka yere gider ama bir kısmında onu gönderen radara gider. Keskin olsun. Tabii tek başına bu yetmiyor. Üzerine de bir boya koyuyorsunuz. Gelince de yutsun. Şimdi kara diyoruz ya, siyah diyoruz ya. Siyah ışığı yuttuğu için siyah oluyor. Burada da radyo dalgasını yapan boya, siyah boyamız var ama radyo dalgasının siyahı bu. Radarın göremeyeceği siyah. Bunun üzerine zaten böyle kalın bir boya geliyor. Yani bildiğimiz basit evleri boyadığımız, bilmiyorum hiç siz ev boyadınız mı genç olarak? Ama benim babam öğretmişti, boyamıştım. Öyle değil, kalın bir boya geliyor. İçinde bir sürü yapılar var, metal parçaları var.
Çünkü o gelen radyo dalgasını hem dışarı göndermeyeceksiniz, hem keskin yüzeyle başka yere gönderiyorsunuz, hem de boyayla içeride hapsediyorsunuz onu. Dolayısıyla bunu radar göremiyor. Radar sinyale geri gitmeyince göremezse, ama kendi radarları görüyor. Canavar gibi Aselsan radarları var üzerinde. O görüyor, o işte hedefi, düşmanı kendi vuruyor, kendi vurulmuyor. Yani şimdi genç arkadaşlar bunu bayağı bir iyice araştırın, bakın yani. Evet. Çok önemli bir şey. Bugüne kadar olan çalışmalarda F-16, Eurofighter veya Rafael, F-18, F-15 gibi veya Rusların Su-35 gibi uçaklarında dogfighting deriz ona. İt dalaşı yaparlar. Yani birbirine yakın gelirler. Ona birbirine füze atarlar. Karşı uçak füzeden kaçmaya, manevra yapmaya çalışır. Normal hayat bu. Ama yeni dönemde 5. nesilde böyle yakın gitmek yok. Yüzlerce kilometreden siz onu görüyorsunuz. Füzenizi yüzlerce kilometre, çünkü yüzlerce kilometre gidebilen füzesi de Türkiye'nin var yani. Türkiye yani 10 numara bir savunma ülkesi aslında. Onu gönderiyor ve ondan sonra dönüp geliyor. Üzerinde o füze o düşman uçağına veya kara hedefine veya füzesine, gökten füze de gelebilir. Ona kilitleniyor ve dönüp geri geliyor. Yeni nesil bu. Dolayısıyla görünmeyecek. Çok büyük bilgisayarlar olacak, çok gözleri olacak. Bu göz bildiğimiz ışığı gören göz değil. Işık olmayan radyo dalgasında gören gözleri var. Yani uçağın üzerinde, altında, üstünde 2 tane sensör var. Belki onları da kaydetmişler arkadaşlar. Yani sözün kısası yeni bir yüzü var. O yüzünün insanıyız biz. Çok detaylı cevapladınız. Çok teşekkür ederim. Bir de TUSAŞ'ın insansız helikopter için de çalıştığını biliyoruz. O çalışmalar nasıl gidiyor? Doğru. Şimdi biz hani platform diyoruz ya bunlara. Sabit kanat, Hürkuş, Hürjet, Milli Muharip. Helikopterde kendi özgün olanlar Gökbey, Gökbey'in bir büyüğü olan bir helikopter, daha ismi yok. Bizde hani eski Türklerde, Türklüğün eskisi olmaz da Türk kültüründe vardır ya, çocuk yürümeye başladıktan sonra isim verilir. Bizimki uçtuktan sonra isim verilir. Bir sene sonra uçacak. İkinci bir helikopterimiz var. Atağımız var, ikinci bir atağımız var. Şimdi bunlar insanlı olanlar. Biz uçakları böyle otopilotu olan, yani kendi otomatik uçabilen şekilde yaparız. Modern uçaklar, modern helikopterler bunlar. Dolayısıyla sorudan gelince çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Ve bunları insansız yapmak da bizim için zor olmuyor. Şu anda 300 kilo taşıyacak bir insansız helikopteri yapıyoruz. Yakında bitecek. Ve ondan sonra bütün helikopterlerimizi insansıza doğru götüreceğiz. Aynı şekilde Hürjet'imiz de insansıza doğru gidecek. Şimdi TUSAŞ ekibinin gençlerden oluştuğunu biliyorum. Sizin gençleri çok sevdiğinizi biliyorum. Doğru. Gençlere fırsat tanıyarak onların önünü açıyorsunuz. Genç bir ekiple çalışmak nasıl bir duygu? Biz de GZT'de gençlerle çalışıyoruz. Çok keyifli geçiyor. Sizin için nasıl? Çok akıllıca bir iş yapıyoruz biz. Amacımız bu uçakları yapmak değil. Bu uçakları yapacak kadrolar oluşturmak. Evet. Amacımız o. Tabii Türkiye'nin genci var. Bu bir servet. Bir NATO ülkesinden önemli bir kişi vardı. Ben tabii isimlere girmeyeceğim çünkü dış işlerinde problem olmasın. Kocaman fırça yerim isim verirsem. Çünkü ikili konuşmalarla olan şeyler bunlar. Bir NATO ülkesinden önemli bir kişiyi misafir ettik. Hatta burada misafir ettik. Şöyle dert yanıyordu. Bizim gençlerimiz mühendis olmuyor, finans çalışıyor. Tamam dedim, siz finans çalışın, biz uçak veririz size. Aslında Türkiye'nin en büyük serveti şu anda gerçekten gençleri. Hani yaş ortalaması var ya, şimdi TUSAŞ diyorum ya, 30'un altında diyorum. Bunu çok böyle seve seve söylüyorum. Aslında o kadar genç olması bir şirket için pozitif değildir. Tecrübe yok anlamına geliyor. Evet. Ama biz çok akıllıca bir iş yapıyoruz. Gençler işi alıyoruz. Yani genç olmayanları almıyoruz diye düşünmeyin. Yok ki yani. Herkes bir yerde bir iş bulmuş zaten. Gençleri alıyoruz. Geçen yıl 1600 mühendis aldık, genç mühendis. 1000 teknisyen aldık. Şu anda yılbaşından günümüze 1000 tane mühendis aldık. Yani mezun olmadan alıyoruz zaten şu anda, son sınıfta. Teknisyen alıyoruz. Bu genç arkadaşlar da bu projelerde yetişiyorlar. Bilerek yapıyoruz onu. Bunlar burada yetişince önemli şey yapıyorlar. Ben gene o meşhur NATO ülkesine gideyim. Soru şuydu, bundan sonraki en önemli challenge, en önemli sorun senin için nedir diye bana sordu. Tabii belki şeyi bekliyordu, bu uçağın daha zorlukları var yani sonuçta bir yere kadar uçağı getirdik. Uçacak ama ondan sonra üzerine sensörleri takılacak, boyası gelecek üzerine.
Belki onu dememi bekliyordu. Ben dedim ki benim için en büyük challenge, en büyük zorluk şu anda bu genç arkadaşları bütün dünyanın aradığı hale gelmelerini sağlamak. Yani yardımcı olmak. Biz gençlere bütün yaptığımız şey iş alıyoruz, iş veriyoruz. Alet, edevat, bilgisayar, yazılım, laboratuvarlar veriyoruz. Gerisini hallediyorlar. Bir de yine ben Hürriyet'le ilgili bir merak ettiğim bir soru var. Çift motorlu versiyonu gelecek mi Hürriyet'in? Yok. Şimdi eğer sektörü biliyorsanız bir uçak tek motorlu yapılabiliyorsa savaş uçağı daha iyi oluyor. Çünkü biraz daha büyük motor kullanmanız lazım. Çift olursa küçük motorla hallediyorsunuz. Motor büyüdükçe verim artar, yakıt tüketimi azalır. Şimdi tabii motorun da kaliteli olması lazım, durmaması lazım. Tek motor durursa havada ne yapacaksınız yani? Böyle motorlar var. Biz F404 motorunu kullanıyoruz Hürjet'te. Dünyada bu uçaklardan 2 tane daha var. 3 tane yok. Bir Boeing'in son yaptığı, şu anda daha teslimat yapamadı. Amerikan Hava Kuvvetleri için Red Hawk denilen bir uçak var. Bir de Güney Kore'nin, ki Lockheed Martin onlara bayağı destek vermiştir. Bizim genç mühendislerimiz kendi uçağımızı kendileri yaptılar. T-50 denilen bir uçak var. Bir de bizim uçak var. Bunun dışında İngilizlerin uçakları var, eski uçak. İtalya'nın var ki Ruslardan destek alarak yaptılar, çift motorlu. İngilizlerin çift motorlu. Ondan sonra Almanların Alfa Jet'i vardı, yok artık. Ondan sonra Rusların var Yavk uçağı. Bütün bu uçakları sararsam bunlar bunun bir altında. Motorun tek olması daha pozitif anlam taşıyor. Ve dolayısıyla Hürjet şu anda dünyadaki 3 uçaktan biri. Diğerleri sonradan gelir. İhale olursa biz o bir ihaleye girenlere göre biz alırız bu işi. Dünya çapına ihale lazım. Türkiye'den bahsetmiyorum. Evet, yine Hürjet'i diğer uçaklardan ayıran mühimmat çeşitliliği de çok önemli. Doğru. Bu da o zaman yine ihraç sürecinde çok önemli, aslında, ayırıyor dediğiniz gibi. Tabii. Türkiye şimdi bu 2004 yılında ben TUSAŞ'ta değildim tabii. Türk Hava Yolları'ndaydım o zaman ama teknik genel müdür yardımcısıydım. Bir meşhur bu SİSİK, Savunma Sanayi İcra Kurulu var Türkiye'de. Meşhur. Her şey, Türkiye'de her şey meşhur da bunlar da meşhur. Rahmetli Turgut Özal'ın kurduğu bir sistem. Savunma Sanayi Müsteşarlığı. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız onun Savunma Sanayi Başkanlığı yapıp Cumhurbaşkanlığına bağladı. Onun işte koordine ettiği 2 ayda bir yapılan bir toplantı var. SİSİK deniyor. Savunma Sanayi İcra Kurulu. Başkanı, Cumhurbaşkanımız oluyor. Bütün kuvvet komutanları, bakanlar, ilgililer, herkes, İsmail Bey, Savunma Sanayi Başkanı da orada oluyor. 2004'te alınan kararların meyvesidir bunlar. Türkiye bu başarıyı TUSAŞ'ta yakalamadı. Topyekün yakaladı. Şimdi Roketsan, Allah razı olsun, Murat Bey Genel Müdürümüz çok iyi bir değerli arkadaş. Roketsan'ın füzeleri olmazsa bizim bu fiyakamız, bizim İHA'larımızın, SİHA'larımızın bu fiyakası olmazdı. Onu ben size söyleyeyim. Aselsan işte radarı, haberleşme sistemi yapıyor. Haluk Hoca'ya da selam ederim genel müdürümüz. O da olmaz. Havelsan, Mehmet Genel Müdürüme de selam ediyorum. Yazılımla ilgili bir şirketimiz. Ben sayamadığım özel şirketler de var. Birçok şirket var. Biz Türkiye'de bir ekosistem oluştu. Bu Milli Marif görüyorsunuz ya, iniş takımlarını TAAÇ, Altınay'la ortak kurduğumuz şirket gerçekleştirdi. Bu Kaan'ın aktüatör diyoruz. Hareketli yüzeyleri var bunlar. Savaş uçağında bunlar çok önemli. Motorka'da önemli unsurlar bunlar. Gene bunu TAAÇ yaptı. Kadonpisini Volo yaptı. Dolayısıyla aslında Türkiye topyekün bir ekosisteme ulaştı. Yalnız TUSAŞ onlu değiliz artık. Biz Türkiye'yiz ve Türkiye kendi savunma sistemi yapıyor. %80'leri yerlilikte açtık. Bu çok önemli. Biz bunu sattığımız zaman paranın %80'i Türkiye'ye kalıyor demek oluyor. İnşallah bunlar %100 olacaklar. Böyle bir Kaan, yani biz de bir fiyatın tam şu anda bilemeyiz, söyleyemeyiz. Teslim edince söyleyeceğiz onu da. Ama böyle uçakları 100 milyon dolara satıyorlar. Bir de bunun lojistik desteğiyle 300 milyon dolara geliyor. İşte 10 tane satarsanız 3 milyar dolar eder. Teşekkür ederim bütün sorulara cevap verdiğiniz için. Son olarak ben bizim GZT'nin takipçileri de gençler. Evet. Siz de gençleri çok seviyorsunuz. Doğru. Burada da çok güzel işler yapılıyor. Gençlere neler tavsiye etmek istersiniz bu yollarda? Gençlere tavsiyem şu. Bir kere üniversite öğrencisi olarak gerçekten çok yoğun çalışın. Şimdi
Aslında bu ülkenin en önemli serveti gençleridir. Bütün ülkeler için geçerlidir bu. Ama mesela Almanya özelinde pek genç yok. Çünkü nüfus artmıyor, düşüyor biliyorsunuz onu. Onun için biz nasipli ve şanslı bir ülkeyiz. Ben dediğim babayım, ondan sonra evladım, anam hayatta. Yani bütün bu spektrumda varım yani sonuçta. Gençlere tavsiyem şu. Yaşınızın beklentisi neyse onu gerçekleştirin. Yani hangi yaşta sizden ne bekleniyorsa onu gerçekleştirin. Oyun oynamak bekleniyorsa, o kadar küçükseniz oyun oynayın. Ortaokul, lisedeyseniz edebi kitaplar okumanız bekleniyorsa onu gerçekleştirin. Üniversiteyseniz üniversite derslerinizi çok iyi öğrenin. Şimdi bizim için aslında TUSAŞ için diplomanın bir önemi yok. Önemli olan sen kimsin? Gelip bize ne yapacaksın? Yani bu uçakları gençler yaptılar. Ya ben mühendislik olarak hiçbir şey katkım yok bu şirkete. Aslında iyi bir mühendisim ama katkıda bulunursam 6.000 kişi çok rahat beni döverler. Çünkü işlerine göz yumduğum, göz diktiğimden dolayı. Gençlere söyleyeceğim şu, yaşınızın gereğini yapın. Üniversite okuyorsanız lütfen her konuyu öğrenin. Vaktinizin önemli bir kısmını kendinizi geliştirmede, konuşma yeteneğinizde, yazma yeteneğinizde, edebi konularda geliştirin kendinizi, sanatta geliştirin. Ya dört dörtlük olun. Yani şimdi işe yaramanız lazım. Buraya geldiğiniz zaman biz size destek olamayız. Siz bize bunlara destek olacaksınız. Olgun gelin. TUSAŞ çok nasipli bir şirket. Şu anda en iyileri bize geliyor ve biz genç arkadaşların ayaklarına gidiyoruz. Şimdi diyoruz ki dünyanın sonu geldi artık ya, bize başvurmayın, biz gidip onlara başvuruyoruz, bize çalışır mısınız diye. Gerçekten son sınıfta işe alıyoruz onları ve yarı zamanlı çalıştırıp para veriyoruz, hak ediyorlar, helal olsun. Ve o okulu bitirmesini bekliyoruz. Ondan sonra bize katılıyorlar. Aslında Türkiye gerçek bir devrim yaşıyor şu anda. Belirli bir yere kadar geldi ülke. Ben şöyle diyorum, çocukken ben çok denize giderim, Karadeniz'deyim, yüzerdim. Tabii şu kadarcık temel kotal olunca pek iyi yüzme bilmeyince çok bol bol tuzlu su yutardık. Karnımızda şişerdi, Allah bağışlasın. Yüzmeyi öğrendikten sonra hayat çok zevkli oluyor. Sonra artık nefes alıyorsun, suyun altında değilsin. Ondan sonra yüzüp karadan kaybolabiliyorsun. Açılırsanız çok, bu sefer karayı göremiyorsunuz. Türkiye aslında su üzerine çıktı şu anda. Nefes alıyor genç arkadaşlarla ilgili. Ama siz genç arkadaşlar gerçekten konulara asılsınlar. Ne yapmak istiyorlarsa asılsınlar böyle çok güzel bir şekilde. Dedim ya, meşhur NATO ülkesinin önemli kişisinin dediği şu, bizim gençlerden şöyle şöyle yapıyorlar ama teknolojide böyle böyle yapmıyorlar. Çok detaya inmiyorum. Birazcık böyle acite etmeyeyim, yanlış bir yere gitmesin konu diye. Biz çok nasipliyiz çünkü ilkokuldaki arkadaşımız, kardeşimiz bile İHA yapmak istiyor. Buraya gelip getiriyorlar, eğitim veriyoruz onlara. Türkiye çok nasipli, gaza devam. Çok teşekkür ederim tüm sorular içtenlikle cevap verdiğiniz. Çok sağ olun. Sağ olun. En büyük varlığı şu anda mühendisleri, teknisyenleri. Bir genelkurmay başkanı, NATO genelkurmay başkanı ziyarete gelmişti. Pek isimlere girmiyor sorun olmasın diye. Ağırladık onu. Sonuçta giderken son oturumda konuşurken sordum.